Herkese merhaba. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz gibi yeni bir altıgen motif çalışması yapacağız. Altıgen hırkalarınız için örnek çalışmasıdır. Kanalımda bitmiş olan hırka çalışmalarından yola çıkarak sizler de bu modeli hırka olarak tamamlayabilirsiniz. Rahatsızlığımdan dolayı sesim biraz kötü, o yüzden kusura bakmayın. 2 hafta olmasına rağmen hastalığım hala geçmedi. O yüzden bu şekilde video çekmeye çalışıyorum. Motifimi yaparken koton ipler kullandım. Ayrıca burada 4 milimetre tığ kullanarak yaptım. Benim kullanmış olduğum koton ip birazcık kalın bir koton ip. Sizler tabii ki Alize Cotton Gold'la da yine 4 milimetre tığ kullanarak biraz daha böyle salaş yapıda motifinizi çalışabilirsiniz. Videoda örnek çalışmasının yanı sıra kol birleştirmesini, ayrıca nasıl hırkaya devam edebileceğinizle ilgili fikir veriyor olacağım. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına başlayalım. Motifimize başlarken şöyle her zamanki gibi tığıma başlangıç ilmeğimi attım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ip aldım. Şöyle tığımdaki ilmekten kaydırma yaparak küçük bir halka oluşturdum. Hemen şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Halkamızın içine bir ikili trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir, tekrar 2 ikili trabzan. Şöyle ikincisi, tekrar 3 zincir, 2 ikili trabzan. Toplamda 6 tane bu şekilde ikişerli trabzan grubu yapıyoruz. Aralarda 3 zincirimiz var. Evet, şöyle son ikili trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi sonda şöyle tığıma bir ip alıyorum. Hemen buradaki ilk zincirin içine battım. Buradan bir ilmek aldım. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Şöyle ortalayarak hepsini birlikte topladım. Çok sıkı yapmıyoruz burayı. Bir zincir çektim. Bakın bu şekilde. Şimdi hemen bir zincir çektikten sonra bu tarafa doğru buradan bir ip aldım. 2 ilmeği birlikte topladım. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Bu bizim ilk trabzanımız. Şimdi yanına 2 ikili trabzan. Arada 3 zincirimiz var. 3 zincir. Tekrar sıradaki boşluğa 3 ikili trabzan. 3 zincir. Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Sıradaki boşluğa yine köşe yapıyoruz. 3 ikili trabzan, 3 zincir, 3 ikili trabzan. İkinci sırayı aynı şekilde tamamlıyoruz. Sırayı tamamladım. Başladığım yere tekrar geldim. Burada yarım köşe yaparak başlamıştık. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Son köşeyi yaptıktan sonra bir ip aldım. Tekrar bu ilk boşluğun içine 3 ikili trabzan. Şimdi köşeyi kapatırken yine buradan bir ip aldım. Hemen ilk zincirin ilk trabzanın üzerine bu şekilde bir ilmek aldım. Hemen 3 ilmeğimi birlikte topladım. Bir zincir, tekrar aynı boşluğa batıyorum. Bir sık iğne, 2 zincir. Şimdi tekrar 2 ikili trabzan. Bu sırada köşelerde ikili trabzan yapacağız. Daha sonra boşluklara 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi boşluğun içine 3 seferde çıkarak ikili trabzan yapacağım. Yani tığıma bir kez ip aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte bu şekilde topladım. Tekrar bir ip aldım. İlkinden tek, ikisini birlikte. Sadece aradakiler bu şekilde olacak. Köşeler her zaman ikili trabzan, yani 2 kere de ilmekleri topluyoruz. Tekrar 3 zincir çektim. Köşeye geliyorum. Şöyle ikisini birlikte. Bu her zaman bu şekilde ilerleyecek. Şöyle 3 ikili trabzan yaptım. 3 zincir.
Tekrar 3 ikili trabzan. Tekrar 3 zincir. Hemen buradaki 3 zincir boşluğuna şöyle 3 kere de çıkarak ilkinden tek, ikisini birlikte, ikisini birlikte. Buraya 3 tane trabzan yapıyoruz. Bunu şaşırmayalım. Her zaman aradaki trabzanlar bu şekilde olacak. Şimdi yine 1, 2, 3 zincir, yine köşemizi yaparak bu sırayı tamamlıyoruz. Evet, sırayı tamamladım. Sona geldiğim zaman yine yarım köşeyi de tamamladım. Hemen bir ip aldım. Her zamanki gibi kapatıyorum. Buradan da bir ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte topladım. Bir zincir çektim. Köşeyi aynı şekilde yapalım. Bir sık iğne, 2 zincir. Hemen 2 ikili trabzan. Şimdi modelimiz 2 sıranın tekrarından oluşuyor. Şimdi burada hemen şu sırada gelen boşluğun içine zincir çekmeden buraya geliyorum. 7 tane ikili trabzan yapıyorum. 3 kere de çıkmıyoruz. Sadece bu şekilde ikisini birlikte yapıyoruz. Şimdi yeni sırada yine 3 kere de çıkarak yapacağız trabzanları. 5, 6 ve 7.'si. Şimdi zincir çekmeden yine sırada gelen 3 tane trabzanımızın şu ortadakinin altından aldım. Buraya bir sık iğne yaptım. Tekrar bir ip aldım. Zincir çekmeden sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. Şöyle 6 ve 7.'si. Şimdi tekrar zincir çekmeden köşeye, burada alttan almıyoruz. Hemen köşeye geliyorum. Yine 3 ikili trabzan, 3 zincir. Özellikle bu sırada köşelerde zincirlerimizi biraz böyle gevşek çekelim. Gerginlik oluşmasın. Hemen 3 ikili trabzan daha yapıyorum. Tekrar zincir çekmeden bir ip aldım. Sıradaki boşluğa 7 ikili trabzan. 2, 3, 4, şöyle 5, 6 ve 7.'si. Yine zincir çekmeden hemen bu ortadaki trabzanın altından aldım ve bir sık iğne yaptım. Bu şekilde bu sırayı tamamlıyoruz. Yine burada 7 tane ikili trabzan, zincir çekmeden köşeye devam edeceğiz. Tekrar başa geldim. Hemen burada 7 ikili trabzanımı yaptım. Bir ip aldım. Köşeyi tamamlıyoruz. 3 ikili trabzan. Hemen bir ip aldım. Buraya batıyorum. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeğin birlikte topladığım bir zincir çektim. Şimdi tekrar köşemizi yapalım. Şöyle bir sık iğne, 2 zincir. Bu sık iğneyi çektiğimiz zaman yanına ikili trabzanları yapınca boşluk kalmıyor. O yüzden sık iğne ile başlıyorum. Zincir olduğu zaman burada boşluk oluşuyor. Şimdi burada hemen ilk sıranın, yani bu trabzanları yaptığımız ilk sıranın tekrarını yapacağız. Yine 3 zincir. 3 zincir çektim. Burada 2 tane trabzanı bırakıyorum. Şöyle arkadan 3. trabzanın arkasından bu şekilde ilmeğimi aldım. Yine 3 seferde çıkarak ilkinden tek, ikisini birlikte. Bu sırada bu şekilde aradaki trabzanlarımızı 3 seferde çıkarak yapıyoruz. Şöyle biraz uzatarak yapalım. Ve üçüncüsünün arkadan aldığım arka trabzan yapıyorum. Bu sırada zincirlerimizi şöyle 1, 2, 3 biraz gevşek çekiyorum. Tekrar bir ip aldım. Hemen buradaki 7'li grubumuzun yine 3. trabzanın arkasından
Bu şekilde aldım. Sırasıyla 3 trabzan yapacağız. İkinci sıranın tekrarı. Tekrar 3 zincir. Şimdi köşenin olduğu yere geldim. Yine iki seferde, yani ikisini birlikte bu şekilde trabzanlarımızı köşelerde hep aynı yapıyoruz. Evet, bundan sonra devam etmeyeceğim. Çünkü gerçekten çok kolay iki sıranın tekrarı. Hemen şöyle göstereceğim size tekrar. Biraz da rahatsızlığımdan dolayı çok fazla konuşamıyorum. Bakın bu şekilde. Şu başlangıcı saymayalım. Burada model kurulumu yaptık. Bizim modelimiz şu birinci sıra, şu ikinci sıra. Şimdi birinci sırayı tekrar ettik. Burada modelimiz yeni başladığı için boşluğun içine yapmıştık. Şimdi burada trabzanların arkasına yaptık. Köşeleri kapatmayı gösterdim. Yeni sıraya başlarken burada köşeyi kapattıktan sonra yine aynı şekilde yarım köşemizi yapalım. 7 tane ikili trabzan buradan alacağız. Buraya bir sık iğne. 7 ikili trabzan, buraya bir sık iğne. 7 ikili trabzan, köşelerden önce sık iğnemiz yok. Direkt köşeye geçiyoruz. O şekilde ikinci sırayı tekrar ediyoruz. Yeni sırada da yine böyle yelpazelerimizin üzerine burada yapmış olduğumuz sırayı tekrar edeceksiniz. Birleştirme yaparken bu sırada birleştirme yapıyoruz. Çünkü burada yelpazelerimizi birleştirmek kolay olmuyor. O yüzden burada birleştirme yapmamız gerekiyor. Hemen onu da şöyle bakın, modelimizin üzerinde de daha net görebiliriz. Gördüğünüz gibi birinci sıra, ikinci sıra, birinci sıra, ikinci sıra şeklinde devam ediyor. Çok güzel görünüyor. Gösterişli böyle 3 boyutlu bir model ama yapımı çok kolay aslında. Aradaki şu trabzanlarımızı 3 kere de ilmekleri toplayalım. Biraz uzun olması gerekiyor. Bakın uzun olduğu zaman burada modelimiz biraz daha farklı duruyor. Yani şurada kısa olmaması gerekiyor. Şimdi burada kol birleştirmesini göstereceğim hemen kısaca. Bitmiş olan altıgen hırkalara bakarak hırkanızı tamamlayıp devam ettirebilirsiniz. Çünkü hep aynı şekilde devam ediyorum ben modelleri. Şimdi burada 5 tane kenarı ördüm. Bakın bu son. Biraz önce göstermiş olduğum sırayı yaparken 5 tane kenarı tamamladım. Şurası başladığımız yer. Şimdi burada hemen katlamayı da göstereyim. Şöyle terse çeviriyorum. Bu yarım olan devam ettiğim köşeyi tuttum. Tam karşısına getiriyorum. Şöyle katlıyoruz. Şimdi burada 3 tane zincirimiz olduğu için bir zincir çektim. Karşı tarafa bir sık iğne yapıyorum. Tekrar bir zincir, hemen buraya geliyorum ve 3 tane ikili trabzan. Şimdi ölçülerinizi ayarlarken hangi iple örerseniz yani daha fazla sıranız olabilir. İnce iple örerseniz ya da kalın iple örerseniz de daha az sıranız olur. Şimdi burada şu kol evinizin yüksekliğine ulaştığınız zaman birleştirmeyi yapabilirsiniz. Ya da bol kullanmak istiyorsanız, daha geniş olsun isterseniz kol evinizden biraz daha fazla örerek şu köşede yaptığımız birleştirmeyi, köşeyi birleştirme yapmadan dönüyoruz. Şöyle 2 parmak içeriden birleştirme yapıyoruz. Yaka payı veriyoruz. Buradan birleştirme yapıyoruz. O zaman burada bıraktığımız bölüm bedene dahil olmuş oluyor. Tabii ki bunun normalde daha geniş olması gerekir o zaman. Burada bıraktığınız paylarla her iki motifte de birleştirme yaparak şöyle göstereceğim. Pay bırakarak yaparsanız o zaman arka bedene sıralar eklemeden, boyunu uzatmadan, çünkü zaten kol evinden biraz daha büyük yapıyorsunuz. Bu şekilde birleştirmenizi yapıp daha sonra en son bir taraftan başlayıp etek ucuyla birlikte birkaç sıra ekleyerek hırkanızı tamamlayabilirsiniz. Ben genelde buradan birleştirip bedene sıralar ekliyorum. Birleştirme yaptıktan sonra 1-2 sıra arka bedenden ön bedenleri daha fazla yapıyorum. Yine bitirirken bu sırada bitirirseniz kenar çalışması yapabilirsiniz. Yelpaze modelini burada olduğu gibi düz bir şekilde şöyle yaparak kenar çalışması yapıp bırakabilirsiniz. Evet, hırkayı neden tamamlamadınız ya da neden bitirmediniz, bu şekilde yorumlar yapıyorsunuz ama örgüden anlayan arkadaşlar için yapıyorum. Örnek çalışması, çünkü bitmiş hırka çalışmam çok fazla var, bakabilirsiniz. Burada şimdi aralarda 3 zincirimiz olduğu için bu sırada bir zincir çektim. Karşı tarafa şöyle ilmeğimi çıkartacağım. Buradan çekeceğim. İsterseniz sık iğne yapın köşedeki gibi. Bu şekilde bir zincir, tekrar bir zincir daha çektim. 3 zincir olduğu için hemen burada geliyorum.
Üçüncü trabzanın arkasından 3 kere de çıkarak buraya 3 tane trabzan yapıyorum. Üçlü trabzan oluyor aslında ama 2 kere ip almadığımız için o şekilde de söylemiyorum. Evet, şimdi tekrar bir zincir, ilmeğimi çıkardım. Bu taraftan direkt sık iğne yapıp ilerleyebilirsiniz. Tekrar bir zincir. İlmeği çekip bir zincir çektikten sonra bir zincir daha çekiyorum. Tekrar buraya geliyorum. Hemen 3 tane trabzanımı yapacağım. Kol birleştirmesini yaptığınız zaman da modeli kolaylıkla devam ettirebilirsiniz. İsterseniz kısa kollu da bırakabilirsiniz. Motifinizin ölçüsüne göre yine bir zincir çektim. Buradan geldim. İlmeğimi çektim. Ve bir zincir daha. Şöyle son kez yapalım. Köşenin birleştirmesini göstereceğim başladığımız yerde. Evet, köşenin olduğu yere kadar geldim. Burada şimdi birleştirmemi karşı tarafa yaptım. Hemen buradan bir ip alıyorum. Yine burada bir zincir daha çektim. Köşeye geliyorum. 3 ikili trabzan. Yarım köşemizi tamamlıyoruz. Sadece burada kapatırken biraz daha farklı kapatıyoruz. Şöyle. Şimdi burada hemen şu ilmeğimi çıkardım. Bu köşenin içinden ilmeğimi çekiyorum zincir çekmeden. Tekrar bir ip aldım. Yine zincir çekmiyorum. Hemen buraya şöyle battım. Buradan bir ilmek aldım. 3 ilmeği birlikte toplamıyorum. Şöyle biraz ilmeklerimi küçülttüm. Bu tarafa doğru bir ikili trabzan yapıyorum. Tam şu köşede bitirmek için, bakın uzatıp burada bitirmek için ikili trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Bakın buradan sonra modele aynı şekilde devam ediyorsunuz. Şimdi burada devam ederken şurada 2 tane köşe boşluğu yan yana geldiği için burada şimdi saymamız gerekiyor. Şurada yelpaze modeli yaptığımız zaman şimdi burada sık iğne yapıyoruz. Tekrar yelpaze, tekrar sık iğne. Hep her boşlukta yelpazemiz var. Dolayısıyla buraya da bir tane yelpaze yapacağız. Nasıl? 7 tane trabzan yapıyoruz. O zaman 3 3 ortaya da bir tane gelecek ya da bir boşluğa 4 tane yapabilirsiniz ya da şu açıklık kalmasın diye tam ortaya da 7 tane yelpaze yapıp buradan şöyle sık iğnenizi yapıp tekrar 7, tekrar buradan sık iğnenizi yapıp ikinci sırada da aynen bu şekilde devam edebilirsiniz. Yani çok kolay. Şöyle birleştirdiğimiz yeri de göstereyim. Bakın bu şekilde oldu. Dediğim gibi sizler sık iğne ile de birleştirebilirsiniz. Burada sık iğne yapabilirsiniz. Bu şekilde kolay bir birleştirme oldu. Ya da şu arka bedeni birleştirirken şu aralarda açıklık kalmasın isterseniz yine ilmeğinizi çıkartıp trabzanların üzerinden çekerek ya da şu ortadaki trabzanı da birleştirme yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapmayı daha uygun gördüm. Şimdi kol birleştirmesi de buradan aynı şekilde anlattığım gibi devam edecek. Gördüğünüz gibi motifimizi tamamlamış olduk. Bir tane daha aynısından örüyorsunuz. Şu küçük motifimi de buraya getireceğim şöyle. Bir tane daha örüyorsunuz. Ters olmayacak şekilde diğer videolara bakabilirsiniz. Modelleri, yani farklı modeller olsa da buradan beden eklemelerini nasıl devam ettiğimi görebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.